Beğenilen dağıtımcı A24'ün son yayını olan Death of a Unicorn'un basit bir eğer, o zaman öncülü var ya tek boynuzlu atlar gerçek olsaydı. Ya biyolojileri her insan hastalığının tedavisini barındırıyorsa, daha sonra bu, sağlam kahkahalar ve abartılı kananları. Sosyopolitik korku komedileri açısından, yönetmen Alex Sharfman'ın ilk uzun metrajlı filminden çok daha iyisini Get Out veya daha kötüsünü Don't Look Up yapabilirsiniz. 1 saat 44 dakika geçirmek için iyi bir yol ancak deneyim biraz daha kısa bir çalışma süresiyle daha keyifli olabilir. Paul Rudd ve Jenna Ortega, Elliot ve Ridley'i canlandıran Death of a Unicorn'un etkileyici oyuncu kadrosunun başında yer alıyor. Avukat ve genç kızı Elliot'ın terfisini tamamlamak için zengin bir ilaç şirketinin CEO'sunun inzivasına gidiyorlar. Ridley'nin annesinin ölümünün ardından ikili duygusal olarak yabancılaşmış ve bu durum Elliot'ı kariyeri konusunda daha takıntılı hale getirmiştir. Elliot, kırsal araziye doğru giderken SUV'si sayesinde sihirli bir yol kazası yaratır. O ve Ridley, tek boynuzlu atların yalnızca gerçek olmadığını, aynı zamanda biyolojik özellikleriyle akneden kansere kadar her şeyi iyileştirme sırrını barındıran güçlü kozmik varlıklar olduklarını hemen keşfederler. Bu kadar nadir bir şey hakkındaki bir film nasıl bu kadar tahmin edilebilir olabilir? Elliot ve Ridley malikaneye vardıklarında, Death of a Unicorn'un gerçek düşmanlarıyla tanışıyoruz. Çılgınca zengin ilaç şirketinin CEO'su Odell Leopold Richard D. Grant, karısı Belinda T. Leone ve aptal girişimci Nepo bebek Shepard Will Poulter. Çarpıp kaçma olaylarını gizlemeye garip bir şekilde çalışıp başarısız olduktan sonra, Elliot ve Ridley'nin sırrı ortaya çıkar ve açgözlü Leopold klanı tek boynuzlu ata el koyar ve sonsuz zenginlik ve güç peşinde cesedini yağmalamaya başlar. Eğer bu fragmanın bir özeti gibi geliyorsa, yanılmıyorsunuz. Death of a Unicorn'da birkaç tatmin edici öldürme sahnesi dışında şaşırtıcı anlar pek yok. Paul Rudd ve Jenna Ortega, daha önce birçok kez oynadıklarını gördüğümüz karakterlerin versiyonları olarak yetenekli performanslar sergiliyorlar. Rudd, iyi niyetli ama yanlış yönlendirilmiş bir baba, en komik anları elitlere uyum sağlamak için beceriksizce girişimlerde bulunan, biraz da endişeli bir inek, sadece Ghostbusters modunda. Benzer şekilde, Ortega'nın Ridley'si, Stuck in the Middle'daki Harley'i tekrarlıyor ve hatta Ridley'nin bir ebeveyniyle bağlantı kurmaya çalışırken diğerinin trajik ölümüyle başa çıkma biçimlerine kadar Beetlejuice'deki Astrid'in bir klonu. Çok daha iyi filmlere bir geri dönüş. Death of a Unicorn'un komedisi, Grant ve Leone'nin zengin kapitalistlerin bilindik karikatürlerini canlandırdığı Leopold'un inziva yerine ulaşana kadar tam olarak başlamıyor. Kanserden ölmekte olan Odell, bilerek duyarsız karısına kıyasla makul derecede zararsız görünüyor, ta ki tek boynuzlu atın kanı onu gene Wilder'ın Willy Wonka ve çikolata fabrikasındaki baston düşürme sahnesini çağrıştıran ama onun kadar eğlenceli olmayan bir sahnede mucizevi bir şekilde iyileştirene kadar. Sharfman'ın filmi, birkaç başka etkiyi de açıkça ortaya koyuyor, bunların en dikkat çekeni ise Jurassic Park, Death of a Unicorn'un, daha büyük ve daha hırçın bir çift tek boynuzlu atın gelip taylarının bedenini ele geçirmeye çalıştığı bir durumda birden fazla kez başvurduğu bir film. Elbette, bir şaheseri çağırmanın sorunu, nadiren, hatta hiç, ona yetişememenizdir. Ve Jurassic World'deki son miras devam filmleri gibi, Death of a Unicorn'da da çok fazla CGI var ve bunların çok azı iyi. Will Poulter ve Anthony Carrigan oyunculuk yapan tek boynuzlar. Filmin kadrosunda gerçekten öne çıkanlar Will Poulter ve Anthony Carrigan. İkincisi, Leopold'ların sessiz, ezilmiş uşağı Griff'i canlandırıyor. Ne yazık ki, Death of a Unicorn, HBO'nun Barry dizisinde mizah ve acının tüm yelpazesini sergileyebildiğini kanıtlayan Carrigan'ı yeterince kullanmıyor. Bu da Poulter'ı Shepard ya da Belinda'nın komik bir şekilde adlandırdığı gibi, Sheppy olarak her sahneyi çalmaya açık bırakıyor. Shepard, çeşitli girişimci ilgi alanlarına sahip bir portföyü olan şımarık zengin bir çocuk ve her odadaki en kurnaz sesle özdeşleşip anlaşarak beynindeki solucanları telafi ediyor. Poulter'ın komik performansı, daha önce komedi yeteneklerini görmediyseniz göz kamaştırıcı olabilir, ancak unutulmuş Jennifer Aniston Jason Sudeikis komedisi We're the Millers'ta bunları kaçırdığınız için kesinlikle affedilirsiniz. Poulter'ın gösteriyi çaldığı bir diğer film. Performanslar bir yana, Death of a Unicorn'da perdenin ardında pek bir şey olmuyor. Milyarderler, daha zengin olmak ve daha uzun yaşamak anlamına geliyorsa kanser tedavisini kendilerine saklayacak kötü insanlar. İşçi sınıfının etik ikilemlerini temsil eden kişi, vicdanıyla boğuşarak çok fazla zaman geçiren Elliot'tır ve Ridley bunun bariz bir temsilcisidir. Baba-kız filmlerine gelince, özellikle derin bir şey yok, filmin geri kalanının çoğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Sanki hoş bir koroya vaaz veriyormuş gibi hissettiriyor.
Örneğin, Ridley'nin gelişi güzel bir şekilde, hayırseverlik, zengin oligarşi için itibar aklamadır demesini ele alalım. Evet, kızım, biliyoruz. Death of a Unicorn'un Palter ve Carrigan'dan başka bir artısı varsa, o da öldürmeleridir. Zengin ahmakların hak ettikleri cezayı almasını izlemek, rahatlatıcı bir anlamda şüphesiz tatmin edicidir, ancak yine de, tek boynuzlu at boynuzuyla ikinci kez boynuzlandıktan sonra, anlarsınız. Ancak Sharfman, izleyicilere tek boynuzlu atların aslında cehennem kadar metal olduğunu hatırlatan bir sonuçla inişi sağlamlaştırır, ki bu, depresif Lisa Frank tarafından onlarca yıl boyunca yapılan çıkartmaların ardından unutmaya meyilliyiz. Sonuç olarak, Death of a Unicorn öncülün vaadini yerine getiriyor. Sadece öncül, tıpkı Hicr gibi, başlangıçta oldukça hafif. Sosyal yorumda sadece pençeler veya bu durumda boynuzlar eksik. Death of a Unicorn dünya premierini 2025 South by Southwest Film Festivali'nde yaptı. Emre Kutlu Death of a Unicorn'a 10 üzerinden 7 veriyor.